Hünkâr, İngiliz sefir geldiler. Görüşmeyi arzu eder. Lakin yalnız değil. Kimle? Amerikan orta elçisiyle beraber. Tarih, küffarın Türklerin üzerine tek başına geldiğine şahit olmamıştır. Gelsin. Biz de az önce Tahsin Paşa'mla laflıyorduk. En son ne konuşuyorduk paşam? Osmanlı'nın bütün savaşlarında Haçlıların ittifak kurduğunu, ekseriyetle de yenildiklerinden bahsediyorduk. Mesela Mohaç Harbi. 2 saatte kesin Türk zaferi. Buraya tarih konuşmaya gelmediğimizi tahmin ediyorsunuzdur. Konuştuklarınız da tarih olacak. Hünkârım, geminin bombalanması hem İngilizleri hem Amerikalıları tedirgin etti. Bizim gemimizi taciz edenin bir Amerikan gemisi olduğunu öğrendiğimiz vakit biz de tedirgin olduk. Lakin tedirgin olmayı sevmem. Meseleyi çözdük. Lakin devletler arası serbest sularda Yanlışınız var. Gemi devletler arası sularda değildi. Karadan atılan topların menzili o kadar gelişmedi. Biz karadan attığımız toplarla o gemiyi bombaladık. yine de bir özür. Ne özrü? Ne özrü? Memleketime geleceksiniz. Benim gemimi taciz edeceksiniz. Karşılığını görünce de özürden bahsedeceksiniz. Dünyayı sömürmeye alışmış şımarık devletlerin karşısına tek başına dikildiği için Osmanlı'ya bu kadar düşmansınız. Kara kıtaya yıllarca zulmettiniz. Kimse karşınızda durmadı. Hindistan'ı sömürdünüz. İnsanları açlığa mahkum ettiniz. Kimse karşınızda durmadı. Ama sizinle mücadele eden böyle tek bir yumruk gördüğünüz vakit böyle bir araya gelirsiniz. Efendiler, zulümle kuyu kazan. Kendisi için. Zulümle kuyu kazan. Kendisi için. Tuzak hazırlar. Efendim. Buyurun. Buyurun. Hünkâr. Hünkârım. Hünkârım. Hekimleri çağırın. Doktor! Hekimleri çağırın. Hünkârım. Hünkârım. Koşun! Hünkârım. 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 Buyur otur kardeşim. Oturmayacağım. Hemen saraya dönmem lazım. O halde bana müjdeyi hemen vermelisin. Zehri verdin mi? Evet. Beni çağırmışsınız. Firuze, şimdi sana sorduğum suale doğru cevap vereceksin. Aksi takdirde er ya da geç ben doğruyu öğrenirim ve bu da senin için hiç iyi olmaz. Mevzu nedir sultanım?
Naime Sultan, Hatice ile Kemalettin Paşa'yı konuşurlarken duymuş. Seni öldürmeye kalkan asker hakkında konuşuyorlarmış. Ayrıca bir de mektuptan bahsediyorlarmış. Mektup mu? Evet, mektup. Kulaklarımla duydum. Sende bir mektup varmış. O mektubun Kemalettin Paşa ve Hatice Sultan'a alakası nedir? Sultanım, ben neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Mektuptan haberim yok. O askerle alakalı da her şeyi anlattım size zaten. Yalan söylüyorsun. Şimdi derhal oynadığın bu oyunu bırak ve bana doğruyu söyle Firuze. Sultanım, hünkârımız ivedilikle sizi görmek istermiş. Seninle konuşmamız bitmedi. Sultanım, hünkârımız mabeyinde değillermiş. Neredelermiş? İstirahate çekilmişler. Bu vakitte mi? Hünkârım. Hünkârım, doktorlar kapıda. Hünkârım, kalkmasaydınız bu vaziyette muayene etselerdi. Olmaz. Buyurun. Hünkârım, istirahat tavsiyemizi dinlemeliydiniz. Müsaade buyurun. Vaziyet kötü. Hünkârım. 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 Ne oluyor burada? Müsaade buyurun sultanım. Sadece baygınlık. Hünkârım. Ne oluyor söylesenize. Hünkârımız zehirlenmiş. Oldukça etkili bir zehire benziyor. Ne diyorsun sen doktor? Arabacı dur. O zaman yarın sabah yayın evine bekliyorum. Tabii ilk yazınızın muhteviyatını belirlemiş olarak. Heyecandan ölebilirim. Yazarlık kariyeriniz daha yeni başladı. Lütfen ölmeyin. Nişat, Baba, bu adam kim? sana bahsettiğim, hani çok sevdiğimi söylediğim yazar var ya, Theodor Benjamin Herzl. Herzl. Hani sahafta karşılaşmıştık, tanışmıştık. Herzl. Bir daha o adamla görüşmeyeceksin.
Selam dahi vermeyeceksin Dilşat. Ama neden? Dilşat, derhal eve dön. Derhal. Şimdi daha iyi. Nasıl oldu böyle bir şey paşa? Tahkik edeceğiz. Hiç kimse duymayacak bunu. Çocukların dahi haberi olmayacak. Sultanım merak buyurmayınız. Ben takip subayını çağırttım. Gel evladım. Vaziyet hassas. Bugün hünkârımız kimlerle görüştü? Ne yedi, ne içti? Şüphe ettiğin bir vaziyet var mıydı? Yok paşam. Sabah perviz kahvaltısı, çok az bir süt, sonra kahvesini içti. Ardından adeti olduğu üzere maden suyu ve süt karışımını içtiler. Diğer yemekleri de aşçıbaşı tarafından hazırlandı. Peki temas ettiği mutat dışı bir şey? Hünkârımızın hassasiyetini bilirsiniz. Cuma selamlığına giderken dahi arabada dokunduğu yerler bellidir. Kapılara dokunmaz. Bunun dışında kılıç. Tam Bay Parvus'un yüzünü görecektim ki o gudubet Marco arkamda bitiverdi. Bir dahaki sefere daha dikkatli olun Mahmut Paşa. Marco çok tehlikeli biri. Bana hiçbir şey yapamaz. Ben idamdan dönmüş, boynumdan ilmek çıkartmış adamım. Size bir sır vereceğim Mahmut Paşa. Sır. Sizin boynunuza ilmiyi geçiren Abdülhamit şu an ölmek üzere. Latife'nin hiç sırası değil. Abdülhamit sizden de benden de daha sağlıklı, bunu biliyor. Abdülhamit zehirlendi Mahmut Paşa. Yavaş yavaş ölecek. Abdülhamit zehirlendi mi? Bay Karaso, eğer bu verdiğiniz havadis doğruysa yeni kurulacak kabinede size hazırlık vereceğim. Mahmut Paşa, beni yeni kurulacak kabine değil, padişahın kim olacağı ilgilendiriyor. Orası çok kolay. Şehzade Abdülkadir olacak. Lakin padişahın Şehzade Abdülkadir olması önemli değil. Hükümdar biz olacağız. Anlat paşa. Hünkâr, mühim şeyler değil. Bu topraklarda sabah ahırından çıkıp akşam ahırına aç dönen kuzu bile mühimdir. Anlat. Erzurum'da idade açılması için emir buyurmuştunuz. Arazi bulunmuş. Erzurum o mıntıkanın kalbidir paşa. Bizzat idadiyenin her şeyle biz alakadar olacağız. Hünkârım, Küba'ya gönderdiğiniz Hasan Enver Paşa'dan havadis var. Ne diyor? Temaslarda bulunmuş. Küba'da 10.000 civarı Osmanlı tebaası olduğundan bahsediyor. Ya diğer mesele? Amerikalılarla İspanyollar arasındaki kavga kızışmış. Bir kıvılcıma bakar diyor. Hasan Enver Paşa'yı sevdiğimizi söyleyiniz. Beklesin.
Hünkârım, bu tütün rejisi meselesi üretim ve satış hakkında rapor var. Daha sonra alakalı Nazır'la bir görüşelim. Amerikalılardan ses var mı paşa? Hünkârım, Hünkârım, istirahat ederken de mi? Yakalandık Tahsin Paşam. Ben size kapıya nöbetçi dikin demiştim. Tahsin Paşam, biraz müsaade edelim de hünkârımız uyusun. Ya Şafi, ya Allah. Ya Şafi, ya Allah. gel. Firuze? Bir şey mi oldu? Benim için yaptıklarınıza ne kadar minnettar olduğumu söylemek istedim. İnşallah bir daha böyle bir hadiseyle karşılaşmazsınız. Şehzadem. Bu nedir? Çam sakızı çoban armağanı. Lüzum yoktu. Beğeneceğinizi düşündüm. Bana saltanat yüzüğü mü aldın? Siz de bir gün tıpkı hünkârımız gibi devletimizi idare etmeyecek misiniz? Bu yüzük size çok yakışacak. Siz de saltanata çok yakışacaksınız. Eminim. Düşüncen için teşekkür ederim. Lakin kabul edemem. Beğenmediniz mi? Bilakis. Çok beğendim. Belli ki değerli bir yüzük. Sana bir hali külfet vermiş olmalı. Annemden yadigar bir taş vardı. Onun karşılığında aldım. İşte bu yüzden kabul edemem. Şehzadem, beni kırmayın. O taşı geri alsam bile bir ağırlık olarak kalacak. Lütfen. Hünkârımız zehirlenmiş. Oldukça etkili bir zehire benziyor. Anneciğim. Gel kızım. Sen gittikten sonra Firuze ile ben de konuştum. Bana da aynı şeyleri söyledi. Lakin ben ona hiç inanmıyorum. Bence yalan söylüyor. Evet. Firuze'ye ben de hiç güvenmiyorum. Ne yapacağız peki? Endişelenme. Er ya da geç her şey ortaya çıkar kızım. Allah önce sağlık saat versin. Gerisi hallolur. Kemalettin'le de konuşmak istedim. Ama o sürekli saray dışında, vazifede. Kaçan askeri arıyor. Kemalettin oğlum döner dönmez sana bütün gerçekleri anlatacak. Öyle mi dersin? Kemalettin Hatice'yi yan yana görünce ben sandım ki aralarında bir şey olduğunu düşündüm. Yani bu benim kuruntum değil mi? Yani öyle bir şey yok. Kemalettin öyle bir şey yapmaz. Hatice zaten kardeşim gibi. Naimeciğim güzel kızım. Böyle şeyler düşünme. Hem Fehime zaten sana bahçede olanları açıklamış.
İyi ki varsınız anneciğim. Babam da sen de iyi ki varsınız. Güzel kızım benim. Gel. Baba. Niye kızdın o kadar? O Theodor Herzl denen adamın hünkârımıza karşı yazdığı yazılardan haberin var mı senin kızım? Al. Bir de sen oku. Bir insan sırf bizimle aynı düşünmüyor diye ona kötü damgası vuramayız ki. Osmanlı topraklarında yaşayıp aynı toprağa nifak tohumu sokan bir adamdan bahsediyoruz Dilşat. Niyeti gayet açık ortada. Bunlar sadece yazı. O bir edebiyatçı, o bir yazar. Kalem çok tehlikeli bir silahtır kızım. Keskin bir kılıçtan bile tehlikelidir. Bir daha o adamı görmeyeceksin. Kitaplarını da almayacaksın. Hatta adını dahi duymak istemiyorum. Abla, Hünkâr babamın çarşıda ne yaptığımızı ben anlatacağım, tamam mı? Sen sakın bir şey söyleme. Bana da anlatır mısın ne yaptığınızı? Tabii ki anlatırım. Aa, biz bu yüzüğün aynısından çarşıda görmüştük. Validem, hünkârımız nerede? Bu akşam yemeğe katılamayacakmış babanız. Neden? Çok önemli bir görevi varmış. Bitirmesi gereken. Ne zaman biteceğini söyledi mi peki? İnşallah çabuk biter Şadiyeciğim. Hadi buyurun biz geçelim. Allah'ım şifa veren sensin. Ya Rabbi, bana zarar dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bana da merhamet eyle ya Rabbi. Allah'ım, bana verdiğin bu hastalık sana şükür vesilemdir. Bize verdiklerinin hamdini her nefsimizde etsek de yine de eksik kalır. Sana hamdolsun. Allah'ım bana vazifemi yapacak takat ver. Bizim gönül hastalıklarımıza da şifa ver ya Rabbi. Kalbimizden hırsı al. Haseti al. Nifakı al. Yerine emin bir teslimiyet. Sonsuz bir muhabbet. Sağlam bir uhuvvet koy. Bizi nefsimizden uzak. Kendine yakın tut. Ya Rabbi, bize mücadele cehdi ver. Bizi sevdiklerimizin cemalinden mahrum etme. Hünkârım! 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 Mahrum etme ya Rabbi. Hünkârım kalkın! Hünkârım! Hünkârım kalk! Abi. Gitme. Gitme abi. Bırakma.
Ne oluyor burada? Neden böylesiniz siz? Mahmut! Mahmut ne oluyor? Sabahattin! Konuş evladım, ne oluyor burada? Naime kızım! Bidar Sultan! Neden ağlıyorsunuz? Hünkârımız bizi bırakıp gidiyor. Abi! 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 Abi nereye gidiyorsun? Benim dünya gözüyle görebileceğim bir şey kalmadı. Gidiyorum Seniha. Abi bırakma bizi. Bizi bırakma, ne olur gitme bir yere. Biz sensiz burada ne yaparız? Bilin ki hakkımı kimseye helal etmiyorum. Abi gitme. Abi! 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 Allah! Tövbe estağfurullah. Tu bismillah. Ne oldu Seniham? Mahmut. Ben çok kötü bir rüya gördüm. Rüya mı gördün? Hayırlara vesile olsun. Ne gördün Seniham? Abim gidiyordu. Bir daha dönmemek üzere. Abin dönmemek üzere gidiyor muydu? Bu fena bir rüya sayılmaz Seniham. O ne demek Mahmut? Yani rüyada yolculuk etmek iyi bir şeydir. Dur ben sana su vereyim. Of! Al şu suyu iç. Rüyada yolculuk hayırlıdır Seniham. Zaten senin abinin tahtı bırakıp da bir yere gideceği falan yok. Bu dünyaya kazık çakacak. Sen yüreğini ferah tut. Yani iyi anlamda. Vaziyet nasıl hekim efendi? Maalesef boynundaki çıban gittikçe büyüyor sultanım. Sadece o da değil, vücudunda başka menfi vaziyetler de var. Nasıl yani? Her şeye hazırlıklı olmanız lazım sultanım. Lakin sultanım, hünkârımıza her ne olduysa bir müdahaleyle olduğu kesin. Zehrin ne olduğunu henüz tam manasıyla bilmediğimizden ne ile müdahale edeceğiz onu da bilmiyoruz. Başka hekimler çağıralım. Faydası olmaz sultanım. Henüz zehrin ne olduğunu dahi bilmiyoruz. Kendinde mi? Dedem Yavuz Sultan Selim Han'ı da böyle bir çıban öldürdü. Hünkârım Allah korusun. Bilir misin? Yavuz Sultan Selim Han vaktiyle bir şiir yazmış. Demiş ki, merdüm dideme bilmem ne füsun etti felek. Geriye mi kaldı füsun? Eşkimi hun etti felek. Şiirler pençeyi kahrımda olurken lersan. Beni bir gözleri ahıya zebun etti felek.
Hayırlı sabahlar validem. Ne oldu? Niye ağlıyorsunuz? Yoksa babama mı bir şey oldu? Hekimler babanın zehirlendiğini söylüyorlar. Sultanım, Bidar Sultan nerede? Odasında mı? Odasında sultanım. Bu nasıl olur? Bilmiyorum. Ama durumunun iyiye gitmediğini de söylüyorlar. Babamı görmek istiyorum. Abdülkadir dur. Babanın zehirlendiğini hiç kimse bilmiyor. Senin de yanına gitmen doğru olmaz. Ayrıca bu mevzuyu hiç kimse duymayacak. Duydukları takdirde etrafımızı akbabalar sarar. Siz abimin hasta olduğunu bana nasıl söylemezsiniz? Bunu ilk duyması gereken kişi benim. Size has bir durum değil bu. Evlatlarından bile sakladım. Abdülkadir şu anda öğrendi. Ben onu rüyamda gördüm. Bize veda edip gidiyordu. Yok. Şimdi dönülmenin sırası değil. Dua etmemiz lazım. Ve hünkârımızın vaziyetini herkesten gizlememiz çok mühim. Eğer bunu bir kişi bile duyacak olursa... sizden bilirim. Yılmak bilmiyorsunuz. Gemi meselesini hala nihayete erdiremedik. Toplarımız ateşlendiğinde o iş nihayete erdi sanıyorduk. Bakın Tahsin Paşa, Amerikan hükümeti bu hususta çok ciddi. Savaşmaya hazır. Size diplomatik bir çözüm yolu sunmaya geldim. Aksi takdirde sadece Amerikan gemileriyle değil, başka kuvvetlerle de Akdeniz'de olacağız. Buyurun, sizi dinliyorum. Amerikan hükümeti bu olayı unutmak için iki şeyden birisini talep ediyor. Neymiş onlar? Ya tazminat ödeyeceksiniz Ya da orta elçilik seviyesini büyükelçiliğe çevireceksiniz. Yani bundan sonra sizle değil, hünkârınızla görüşeceğimiz seviye. Sultanı son gördüğümüzde kötüydü. Umarım ciddi bir vaziyeti yoktur. merak buyurmayınız. Buyurun. Pederim. Aslan evladım. Gel sana bir sarılayım. Hayırdır pederim, bu ne sevinç? Gel otur gel. Sebahattin. Sana tahtın yolu açıldı. Taht boşaldı. Dayım öldü mü? Sus ulan sus. Abdülhamit zehirlenmiş. Yakında ölecek. Pederim, böyle bir şey olsa çoktan haber alırdık. Yakında herkes öğrenecek zaten. Abdülkadir'le konuşacağız. Meseleyi anlatacağız. Ölüm hak, lakin miras helal diyeceğiz. Pederim, tahtın yolu bana açılmadı ki. Abdülkadir'e açılıyor. Evladım, Abdülkadir'i geçiş süreci olarak düşün. 3 aya kalmaz. Seni Avrupa'daki gibi veliaht ilan ederiz. Veliaht.
Mahmut, Seniham, hünkârımızın sıhhati nasıllar? ne olmuş ki hünkârımıza? Saklamana lüzum yok Seniham. Hünkârımızın hasta olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir ayağı çukurdaymış. Ne diyorsun sen Mahmut? Yani Seniham, hünkârımızdan sonrası için plan yapmayalım mı? Bu yavrumuzun istikbalini de düşünmeyelim mi? Mahmut kes sesini. Sen ne çabuk unuttun dar ağacından indiğini. Ama Seniham... Abim sapasağlam ayağa kalkacak. Sen madem bu meseleyi işittin, kimselere duyurmayacaksın, anladın mı beni? Mahmut, kimselere dedim. Asla, yemin ederim. Kimseye söylemeyeceğim, söz. Ne bakıyorsun ulan? Hadi yürü, Abdülkadir'e gidiyoruz. Yürü, yürü. Sultanım, hünkârımız uyanıklar mı? Evet. Lakin elinizde evraklar görüyorum. Hünkârımızın dinlenmesi gerekiyor. Mühim bir mesele. Paşam, şu anda hünkârımızın sağlığından daha mühim bir mesele yok. Sultanım, anlıyorum da gerçekten mühim bir mesele. Bizim altından kalkamayacağımız bir durum. Neymiş bu mühim mesele? Sultanım, Amerikan gemisinin bombalanmasından sonra bizi savaşla tehdit ediyorlar. 2 şartları var. Ya tazminat ödeyeceğiz ya da orta elçiliği büyükelçilik seviyesine çıkartacağız. Mutlaka bildirmemiz gerekir ve bir karara varmalıyız. Siz de biliyorsunuz ki eğer hünkârımız bu mevzudan haberdar olursa yataktan kalkmak isteyecektir. Ve eğer kalkarsa durumu çok daha kötüye gidecek. Sultanım, sizin de malumunuz. Mühim bir devlet meselesi olduğunda benim gece uykusundan daha kendisini uyandırmaya vazifem var. Siz hünkârımızın bir daha uyanamayacağı bir uykuya dalmasını mı istiyorsunuz paşa? Eğer istiyorsanız girin. Çünkü hünkârımız bu meseleyi duyduğu zaman onu durduramayacağız. Haklısınız sultanım. Gel. Şehzadem. Hayırdır? Niye buradasınız? Şehzadem, işittik ki hünkârımız ağır hastaymış. Kimden işittiniz diye sormayacağım. Tabii ki Seniha Sultan. Yo. Seniha Sultan'dan işitmedik şehzadem. Başkalarından işittik. Hem hünkârımız ölüm döşeğinde olacak da hiç kimse işitmeyecek. Mümkün müdür? Babam şifa bulacaktır. Hastalığı ağır değildir. Söyleyin, siz niye buradasınız? Doğru, inşallah şifa bulacaktır. Lakin şehzadem, devlet idaresi boşluğa gelmez. Sizin de mutlaka hazır olmanız icap eder. Kardeşim, Bederim haklı. Asker paşalarla derhal istişare etmemiz lazım. Ne diyorsunuz siz? Benim babam daha ölmedi! Allah'ın izniyle dimdik ayakta duracaktır. İnşallah şehzadem. Lakin bir taraftan da ölüm hak, miras ise helaldir. Çıkın. Şehzadem, siz tahtın tabii varisisiniz. Çık! Allah ömürler versin.
Hünkârım kalkın. Kalkın ne olur. Kalkın ki bu milletin yüzü gülsün. Size baba diyen bu milleti siz babasız mı bırakacaksınız? Daha yapacak ne çok şeyiniz var. Bakın hepsini buraya yazmışsınız. Tek tek. Cisri Hamidi 2 kıtayı birbirine bağlayacak büyük bir köprü. Sarayburnu'ndan Üsküdar'a. Milletiniz için. Beyazıt'la Şişli arasında yerin altından giden bir tren yolu. Hünkârım bütün bunlar sizi bekliyor. Kalkın ne olur uyanın. Paris'te bir İslam üniversitesi. Hünkârım bu milleti babasız bırakmayın ne olur. Mücadele edin. Mücadele edin çünkü ne ben ne de bir başka biri bu devleti nasıl yöneteceğini bilmiyor hünkârım. Feryadım huzurunuza varır mı?